Merhaba, iyi günler. Bugün Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak olan HDP kongresinde eş genel başkanlık için aday olmayacağını açıklamasını ele almak istiyorum. Dün bir mektupla bunu duyurdu. Mektup Diyarbakır'da eş genel başkan Serpil Kemalbay tarafından okundu ve ilginç bir şekilde çok büyük bir yankı uyandırmadı. Bir zamanlar ki bir zamanlar derken çok da eski zamanları kastetmiyorum. 2 yıl, 3 yıl öncesinde Selahattin Demirtaş başlı başına Türkiye'de siyasette bir fenomendi. Partisi ama kendisi özellikle fenomendi. Onun sözleri, konuşmaları yasaklı değilken, ambargolu değilken medyada katıldığı programlardaki sorulara verdiği cevaplar, hatta çaldığı sazlara kadar Türkiye'nin en popüler siyasetçilerinden birisiydi. Hatta yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısında ki bunun bir bölümde Erdoğan henüz Cumhurbaşkanı değildi, başbakandı. Ona karşı, ona alternatif olabilecek tek lider olarak çıktığı bile söylenebilir. Tabii alternatiften kasıt sandıkta onu yenebilmek değil çünkü HDP'nin oy potansiyeli belli, AKP'nin belli. Ancak şunu söyleyebiliriz, Türkiye'nin yakın tarihinde, çok yakın son 5-10 yılında Tayyip Erdoğan dışında Türkiye'de siyasette gündem belirleyebilmiş nadir isimlerden birisidir Selahattin Demirtaş. Ve özellikle de onun HDP'nin başına geçmesi, daha doğrusu BDP'nin başındayken BDP hatırlayacaksınız kapatılma ihtimaline karşı kurulmuş olan HDP'ye katıldı ve HDP'de de Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'la birlikte eş genel başkan oldu 2014 yılında. Ama onun BDP Genel Başkanlığı'nın 1 Şubat 2010 olduğunu düşünürsek 8 yıldır fiilen bu partilerin yani BDP'nin ve HDP'nin genel başkanlığını yapıyor. Bunun bir bölümünde Figen Yüksekdağ'la beraber, bir bölümde de Serpil Kemalbay'la beraber. Ama en son bölümde zaten cezaevindeydi. Fiilen partiyi yönetebilme imkanı olamadı. Zaten yeniden aday olmamasında cezaevinde olmasının önemi, etkisi herhalde çok büyüktür. Demirtaş'ın neden aday olmadığı, tekrar aday olmadığı meselesi tabii ki öncelikle cezaevi. Bir süredir HDP çevrelerinde onun yeniden aday olup olmayacağı meselesi konuşuluyordu ve genel eğilim olması yönündeydi. Bu birazcık sübjektif bir açıdan, yani moral anlamında ve bir anlamda da AKP iktidarına direnme anlamında cezaevinde olsa bile eş genel başkanlığı koruması. Ama bir diğer pratik yönüne baktığımız zaman da onun cezaevinde olmasının partideki bir takım işleri herhalde aksattığı görüşü hakim çıktı ki ya da kendisi öyle düşündü ki tekrar aday olmayacağını söyledi. Şubat'taki kongrede kimin aday olacağı, kimlerin aday olacağı konusu HDP kulislerinde konuşuluyor ama açıkçası çok da ilgi uyandırmıyor. Selahattin Demirtaş'tan sonra kim gelirse gelsin onun bir zamanlar yakalamış olduğu etkiyi yakalaması mümkün değil. Peki neden böyle? Burada tabii Selahattin Demirtaş'ın kendisinin bir takım özellikleri vardı ama konjonktürün de çok önemli bir yeri vardı. Onun partinin önce BDP'nin ardından HDP'ye geçtiği tarihlerde, başına geçtiği tarihlerde büyük ölçüde Türkiye'de değişik hatlarla çözüm süreçleri damga basıyordu. Çatışmasızlık ortamı vardı ve çatışmasızlık ortamına paralel olarak da yasal siyaset çok daha fazla Kürt hareketinde öne çıkıyordu. Dolayısıyla öne açık bir hareketti. Buna bağlı olarak da devletin bu harekete yönelik baskı, sindirme politikaları nispeten azdı. Bir dönem AKP ile cemaatin işbirliği yaptığı, Fethullahçıların işbirliği yaptığı dönemde Fethullahçıların bu süreçleri sabote etmek için KCK operasyonlarıyla özellikle gündeme geldiğini biliyoruz. Onlara rağmen
onlara rağmen o dönemdeki Fethullahçı polislerin ya da yargı mensuplarının çabalarına rağmen büyük ölçüde az dokunulan bir hareketti, yasal hareket. Önü açıktı, devletle konuşabilen bir hareketti ve bir taraftan müzakereler yürüten bir hareketti. Müzakerenin, diyaloğun olduğu, hakim olduğu bir dönemde Selahattin Demirtaş sadece kendi tabanına değil, tüm Türkiye'ye hitap edebilen bir siyasetçi görünüşüyle, görünümüyle, imajıyla gerçekten öne çıktı. Bir avukat kendisi ama çok genç yaştan itibaren insan hakları, öncelikle siyaset partiden önce insan hakları derneklerinde, AF Örgütü gibi, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı gibi kuruluşlarda daha çok çalıştığını biliyoruz. Daha sonra parti siyasetine girmiş bir isim. Çok genç, Türkiye'deki şu anda hakim olan siyasetçilere bakarsak, onlara kıyasla 73 doğumlu kaç oluyor? 27, 45 yaşında, evet 45 yaşında ki çok genç, benden bile 10 yaş, 11 yaş küçük ve bu anlamda da önü çok açık birisi. Gerçekten yaptığı, özellikle Haziran seçimleri öncesinde sergilediği performans gerçekten çok çarpıcıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiği performans da aynı şekilde çok çarpıcıydı ve Erdoğan'ı ciddi bir şekilde tedirgin ettiğini biliyoruz. Diğerlerinin hepsi, hele hatırlayın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir tarafta ekmek için ekmelettin diyen bir, hani dilimin ucuna geleni söylemeyeyim, bir gariban bir aday, çatı adayı ama çatıdan düşmüş olduğunu gördük. Onun karşısında esas onunla uğraşacağı düşünülürken Erdoğan'ın esas rakibi o seçimde Selahattin Demirtaş'tı. Onu hepimiz biliyoruz. Oradaki performansının ardından zaten genel seçimlerde bunu yükseltti. Ama burada tekrar söyleyelim, Demirtaş'ın kendisinden çok hareketin ve hareketliliğin ve Türkiye'deki atmosferin çok önemi var. Ve Haziran seçimlerinde HDP sadece kendi tabanından ya da kabaca söylersek Kürtlerden değil, Türkiye'de Erdoğan'la artık Türkiye'nin yürümemesi gerektiğini düşünen belli kesimlerin de oyunu alabilmişti. Ancak Haziran seçimini Erdoğan'ın fiilen geçersiz kılıp Aralık'ta tekrar seçime ülkeyi götürdüğü süreçte, o aradaki süreçte ipler HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın elinden bir kere daha kaçtı ve ipler esas olarak Kürt hareketinde esas olarak Kandil'in eline tekrar geçti ve o arada Selahattin Demirtaş'ın ve partisinin gerçekten çok ciddi bir şekilde ezildiğini, harcandığını gördük. Burada olayı sadece ve sadece devletin baskısıyla açıklamak, ki belirleyici olan tabii ki budur, açıklamak yeterli olmaz. O süreçte izlenen, Kandil'den izlenen çizginin HDP'nin bir anlamda ve Demirtaş'ın da tabii ki bir anlamda feda edilmesi çizgisi olduğunu özetle, tabii çok hızlı bir özetle söylemek mümkün. Ve ondan sonra da bir yerden sonra geri dönüş pek olamadı. Şunu hatırlıyorum, Kobani olayı 6-8 Ekim 2014. Kobani olaylarında HDP bir parti kararıyla, Türkiye çapında protestolarla Ankara'nın, AKP hükümetinin Kobani'nin IŞİD kuşatmasına karşı direnişine destek vermemesini protesto için sokaklara dökülmüştü ve ortalık gerçekten çok ciddi bir şekilde karışmıştı. Şu anda da zaten Selahattin Demirtaş'a yönelik suçlamaların ciddi bir şekilde bu Kobani protestoları yer tutuyor. Onun hemen öncesinde 27 Eylül 2014'te Washington'da bir Kürt konferansı vardı. Selahattin Demirtaş orada konuşmacıydı. Ben de gazeteci olarak o konferansı izledim. Orada Kobani gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi düştü düşecek havasındaydı. Ve zaten Washington'daki toplantıda da genel olarak Kürt sorunu konuşulacakken sadece ve sadece Kobani ve Suriye konuşulmuştu. Çok tedirginlik yaşanıyordu. Kürtler
Kürt hareketini, siyasi hareketi cephesinde. Hemen ardından zaten bir hafta sonra da o malum Kobani olayları oldu. Burada da şunu gördük, çok riskli bir karardı bu HDP için ve o riskli karar Türkiye'ye birçok şeyi gösterdi ve şimdi o riskli kararın faturası başta Selahattin Demirtaş olmak üzere birçok HDP'liye devlet tarafından ödettiriliyor. Çok sayıda milletvekili içeride, alınanlar, bırakılanlar, tekrar alınanlar, mahkum edilenler, yurt dışına gidenler, milletvekillikleri düşenler, belediye başkanları kalmadı artık hiçbir. Hepsi kayyum atandı vesaire. Tam bir devlet HDP ve HDP'nin kardeş partisi olan Demokratik Bölgeler Partisi'ne yönelik tam bir tasfiye operasyonuna girişti ama tasfiye edemiyor. Tasfiye etmesi de mümkün değil. Lakin şunu da çok net söyleyebiliriz ki bu hareket tasfiye olmuyor ama bu hareket 2015 Haziran'ı öncesinde yakaladığı ya da Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde yakaladığı dinamizmi, rüzgarı yakalamanın da çok uzağında seyrediyor. Böyle bir durum var. Ve burada da Suriye'nin belirleyici olduğu kanısındayım. Bunu birçok yayında dile getirdim. Suriye'deki kazanımlar uğruna Türkiye'deki birçok şeyi Kandil gözden çıkarttı ve bunların başında da HDP ve DBP'nin belediyeleri, milletvekilleri geldi ve fatura, yani Suriye'deki kazancın ödemesi Türkiye'de yapıldı. Şu anda İran'da bir hareketlilik var, durmuş gibi gözüküyor ama yine de belli olmaz çünkü bir yerde cin şişeden çıkmış durumda. İran'da yarın öbür gün Kürtler Suriye'de olduğu gibi güçlerini göstermeye başlarlarsa, belli yerleri kontrol etme yoluna giderlerse, burada Kandil'in yine devrede olacağını ve Suriye'den sonra İran'da da bir takım kazanımlar elde etme için harekete geçeceklerini tahmin etmek mümkün. O zaman da tekrar Türkiye'deki hareketin ve partilerin geri plana itileceğini söylemek mümkün. Şimdi tekrar Selahattin Demirtaş'a dönecek olursak, Selahattin Demirtaş sadece Kürt siyaseti için değil, tüm Türkiye siyaseti için çok önemli bir isim. Demiyorum, hala isim. Şu anda cezaevinde aday olmayacağını söyledi ama şu anda var olan isimler içerisinde hiçbirisi onun itibarını yakalamış, popülaritesini yakalamış durumda değil. Ancak o da eski popülaritesini yakalamanın çok uzağında. Ancak Selahattin Demirtaş 45 yaşında bir siyasetçi olarak önümüzdeki dönemde Türkiye'de gerçekten etkili bir isim olabilir ki bu Türkiye'deki siyasetin iyice devre dışı kaldığı ve profesyonel anlamda siyasetçi olarak ortada dolaşanların çok etkili olmadığı, çok kısır performanslar sergilediği bu ülkede ki bunun içerisine Kürt hareketi içerisinde siyaset yapanların bir kısmı da dahil, Selahattin Demirtaş gerçekten bu ülkede lazım olan bir isim, lazım olan bir siyasetçi. Şunu tahmin ediyorum, cezaevi serüveni bir şekilde sonuçlandıktan sonra ki bu serüven tamamen onun elinde olan ve Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının bu konuda yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü Türkiye'de yargı tamamen siyasallaşmış durumda. Dolayısıyla onlar da zaten bunun farkında olarak ona öyle bir tavır sergiliyorlar mahkemelerde. Ama bu devir bir şekilde kapanacak, er ya da geç kapanacak. O zaman cezaevinden çıktıktan sonra, tekrar özgürlüğe kavuştuktan sonra Selahattin Demirtaş'ın tekrar siyasette etkili olacağını düşünüyorum. Ancak burada siyasette dedim, Kürt siyasetinde demedim özel olarak çünkü artık önümüzdeki dönemde Selahattin Demirtaş gibi isimlerin, ki sayıları çok fazla değil, kendilerini belli alanlarda sınırlamalı lüksleri olmayacak. Ve dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın bu dönemde ki bir yılı bayağı aştı cezaevindeki olduğu dönem, kendini edebiyata ve resme vermiş gözüküyor. En azından dışarıya ürünlerinin çıkmasından
anlıyoruz, bunu anlıyoruz. Ama yeni dönemde kendisini tekrar siyasete aktif olarak katılabileceği andan itibaren kendini ve beraber hareket edeceği insanların vizyonlarını da yenilemesini beklemek lazım. Böyle bir şeyi Türkiye'ye böyle bir sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda yaşananı bir geçiş dönemi olarak görmek lazım. Türkiye'deki tüm siyasi hareketlerin ki ilk başta Adalet ve Kalkınma Partisi var. Abdullah Gül'ün son yaptığı çıkış bunu bize gösterdi. CHP'nin ve diğer partilerin, diğer hareketlerin ve HDP'nin ve HDP ile beraber aynı dalga boyunda hareket edenlerin yeniden yapılanması, yeni perspektifler, yeni vizyonlar geliştirebilmesi gerekiyor. Şu anda baktığımız zaman vaat eden isim çok fazla yok. Sağda, solda, ortada ki isimler çok fazla yok. 2019 ya da belki daha önce yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adı geçen insanların sayısı bile çok sınırlı. Bu anlamda Selahattin Demirtaş gibi isimlere Türkiye'de siyasetin çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var. Ve bu anlamda temennim, şahsi temennim, bunun mağduriyetinin, cezaevi günlerinin daha fazla uzun sürmemesi, tekrar bir an önce özgürlüğüne kavuşup Türkiye'de yeniden aktif bir şekilde, etkili bir şekilde siyaset yapmaya dönmesidir. Bundan tüm Türkiye'nin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü şu haliyle Selahattin Demirtaş çekildikten sonraki süreçte, yani aktif olarak siyaset sahnesinden çekildikten sonraki süreçteki kısırlığa baktığımız zaman onun gerçekten bir eksiklik olduğunu herkesin kabul ettiğini düşünüyorum. Bunu en iyi bilenlerden birisi de AKP'yi ve ülkeyi yönetenlerdir. Zaten onun için kendisini ve arkadaşlarını içeri attılar. Bu kadar basit. Etkili oldukları için, bir şey gündem belirleyebildikleri için bunun bedelini özgürlüklerinden olarak ödüyorlar. Umarım en kısa zamanda bu mağduriyet sona erer. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.